Hoş geldin. Yine masamızın başında zihnimizin sınırlarını genişletecek o harika anlardan birinde seninle birlikteyiz. Kesinlikle öyle. Çok heyecan verici bir konu var önümüzde. Eğer sen de benim gibi hani inandığımız o şeylerin, çocukluktan beri dinlediğimiz efsanelerin nereden geldiğini merak ediyorsan bugün gerçekten doğru yerdesin. Çünkü masamızda tek ama gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir hazine sandığı var. Aynen öyle. Araştırmacı Gürdal Aksoy'un 2016 tarihli o ezber bozan akademik makalesi, Dersim Alevi Halk Dindarlığında Hızır'ın tanrılaştırılması ve bunun Zerdüştü kökleri üzerine. İsim biraz uzun ve akademik gelebilir ama işin içine girince çok bambaşka bir dünya açılıyor. Kesinlikle. Peki bugünkü görevimiz yani asıl misyonumuz ne? Bildiğimiz darda kalanların o efsanevi yardımcısı Hızır. Yani yöresel adıyla Kızır figürü. Tanımaz bir güce dönüştüğünü inceleyeceğiz. Düşünsene, her şeyi yaratan mutlak bir tanrıyı bile gölgede bırakacak kadar güçlü birinden bahsediyoruz. Günlük hayatı fiilen yöneten, adeta tam yetkili bir tanrı statüsüne yükselmiş. Ve asıl akıl almaz olan kısım bu dönüşümün izlerini sürdüğümüzde binlerce yıl öncesinin Zerdüştülük inançlarına, o eski İran kutsiyetlerine çarpıyoruz. Hatta Zurvanizmin o gizemli dünyasına kadar gidiyor iş. Dinleyicimiz için bunun neden önemli olduğunu hemen başından belirteyim. İnançlar sandığımız gibi yalıtılmış steril laboratuvarlarda doğmuyor. Aynen, rüzgarda göç yollarında o yakıcı ihtiyaçlarda yoğruluyorlar. Bu hikaye sadece bir inanç analizi değil, insanlığın o hayatta kalma mücadelesinin, anlam arayışının kusursuz bir haritası aslında. Eski tanrıların yeni isimlerle nasıl aramızda dolaştığını göreceğiz diyorsun yani. Tam olarak bu. Kültürel evrimin ta kendisi. Tamam, bunu bir açalım o zaman. Konuya metninde temelini oluşturan o Deus Otiosus, yani pasif tanrı kavramıyla girmemiz gerekiyor bence. Çok doğru bir başlangıç noktası. Makaledeki anahtarlardan biri kesinlikle bu kavram. Bunu hani senin için günlük hayattan gözünde hemen canlanacak bir analojiyle anlatmak istiyorum. Yaratıcı tanrı, inançtaki adıyla Hak veya Hek, devasa çok uluslu bir şirketi kurmuş, bütün çarkları oturtmuş. Ve sonra da o lüks ofisine, köşesine çekilmiş bir CEO gibi. Aynen öyle bir CEO. Şirketin felsefesini o belirlemiş ama günlük operasyonlara, o sahadaki anlık krizlere hiç karışmıyor. Hızır ise sahada sürekli koşturan, o baretini takıp inşaata inen kişi. Evet, işçinin derdini dinleyen, kriz anında saniyeler içinde müdahale eden o hiperaktif genel müdür. İnsanlar CEO'yu biliyor, saygı duyuyor ama başları sıkıştığında doğrudan Hızır'a, o genel müdüre koşuyorlar. Makalede halkın bu durumu zihninde nasıl meşrulaştırdığını anlatan o kadar tatlı bir öykü var ki, gemi kıssası diyorlar buna. Evet, o kıssa muazzamdır. Basit bir hikaye gibi durur ama halkın kendi teolojisini nasıl kurduğunu gösteren çok zekice bir manifestodur aslına bakarsan. Hikaye şöyle gelişiyor. Melekler gökyüzünde insanların her darda kaldıklarında Hakk'a değil de sürekli Hızır'a yalvarmalarından çok rahatsız oluyor. İnanılmaz bir yetki aşımı olduğunu düşünüp şikayete gidiyorlar, değil mi? Aynen. Hakk'a diyorlar ki aşağıda herkes sadece Hızır'ı çağırıyor. Bu nasıl iş? Bunun üzerine Hak hesap sormak için Hızır'ı huzuruna çağırıyor. Oradaki o sahne çok sinematografik gerçekten. Evet, Hızır Hakk'ın huzurunda durup konuşurken aniden elini havaya kaldırıyor, sanki boşlukta ağır devasa bir şeyi yakalayıp tutar gibi yapıyor. Hak da tabii şaşırıp soruyor, ne yapıyorsun sen benim huzurumda diye. Hızır gayet sakin bir şekilde diyor ki, aşağıda denizde fırtınaya tutulan bir gemi vardı, içindeki yolcular benden yardım istedi, ben de az önce onları kurtardım. Hak hemen meleklerine dönüp teyit etmek istiyor. Bakın bakalım doğru mu söylüyor diye. Melekler bir bakıyor ki denizdeki o gemi gerçekten sapasağlam çıkmış fırtınadan, sakin sulara geçmiş. Bunun üzerine Hak meleklerine o bütün teolojiyi özetleyen lafı söylüyor. Hızır'ın işine karışmayın, o ne diliyorsa yapmakta serbesttir. Burada büyüleyici olan şey bu mizahi öykünün taşıdığı o derin teolojik mesaj. Tanrı o kadar pasif ki dünyada olan biteni, denizdeki o fırtınayı ancak sonradan öğrenebiliyor. Üstelik kendi meleklerinden ya da elimi yapan Hızır'ın kendisinden öğreniyor. Çok acayip. Farkındaysan klasik İslam anlayışında doğrudan Allah'a atfedilen özellikler var burada. Her şeyi görme, duyma, insanları kışın tipisinde kurtarma. Hatta
Onlara rızk verme bile diyebiliriz. Dersim'de bu Hızır-ı olarak biliniyor değil mi? Tipilerin Hızır'ı. Aynen öyle. Sadece Allah'a ait olan o rezak yani rızık veren sıfatı buradaki dualarda doğrudan Hızır için kullanılıyor. Yaratıcı gökyüzündeki tahtında otururken Hızır yeryüzündeki yaşamın, hayatta kalmanın pratik tanrısı olmuş resmen. Çok doğru. Bekle, tam bu noktada coğrafyanın inancı nasıl zorladığını düşünmeden edemiyorum ben. Yani bu sadece felsefi bir tercih değilmiş gibi. Dersim Dağları'nın o sert sosyal kodlarına inmemiz gerekiyor sanki. Kesinlikle inanç coğrafyadan bağımsız okunamıyor çünkü. Aksoy metninde çok meşhur derin bir Dersim özdeyişini hatırlatıyor. Tahteho bırızne, bekteho merizne. Yani tahtını yık ama bahtını, merhametini yıkma. Bekt kelimesi orada çok kritik bir rol oynuyor. Evet, bugün baht deyip şans olarak geçiştirdiğimiz kelime o coğrafyada devasa bir anlama sahip. Bekt sadece yazı tura atmak değil, sığınma demek, kapını açma demek. Empati ve koşulsuz bağışlama demek aynı zamanda. Aylarca kar altında kalan o çetin dağlarda hayatta kalmak bir yabancıyı geri çevirmemeyi zorunlu kılıyor. Kapıya gelen aç yoksula, karda kaybolmuş yolcuya doğrudan Hızır'ın misafiri gözüyle bakılıyor. Çünkü inanca göre Hızır, kimsesizlerin, darda kalanların babasıdır. Hatta insanları test etmek için yaşlı, fakir bir derviş kılığında ansızın evlerine konuk olduğuna inanılır. Coğrafya resmen inancın kalıbı olmuş burada. Ama asıl çarpıcı olan kısım, bu kelimenin kökenine indiğimizde karşımıza çıkan o büyük resim. Baht, doğrudan antik Zerdüştülükteki baht kavramından geliyor. Antik İran'daki Zurvanizm inancına gitmemiz lazım galiba bunu anlamak için. Zurvanizm tam olarak neydi? Zerdüştül'ün bir kolu mu? Şöyle düşün, Zurvanizm, zamanın kendisini mutlak yaratıcı olarak gören antik bir Fars inanç sistemiydi. Zurvan, sonsuz zaman demekti. Ve bu inançta kaderi insanın payına düşen kısmeti temsil eden temel kavram Bakst idi. Zamanın, evrenin sana ayırdığı pay yani. Aynen öyle. İşte kelimenin kökeni Hızır'ın neden şans, kısmet ve merhametle bu kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Eski İran'da şans ve bereketle ilgilenen tanrılar vardı, mesela Aşı gibi. Yüzyıllar süren o kültürel etkileşimler boyunca o eski tanrıların özellikleri yavaş yavaş Hızır profilinin içine yerleşmiş. Yani sen o soğukta kapına gelen yolcuya Bekst derken aslında binlerce yıllık antik bir kader felsefesini yaşatıyorsun. Gerçekten inanılmaz. Kapıyı çalan yolcuya açarken antik bir tanrıya hürmet ediyorsun aslında. Peki sadece şans ve bereket tanrıları mı? Asıl büyük sürpriz orada zaten. Kaynakta okuduğum kadarıyla işte işlerin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Hızır'ın Tanrı'yı bile gölgede bırakacak o süper güçlere sahip olmasının arkasında ana bir figür var, Suruş. Orijinal adıyla Sraosha, evet. Kürt aşiretleri dağlık yöreye gelmeden çok önce Zerdüştliliğin en popüler kutsal figürlerinden biriydi o. Suruş ile Hızır'ın tarih içinde kaynaşması yani senkretize olması kısmı beynimde şimşekler çaktırdı resmen. Suruş kimdir? Allah aşkına neden koskoca Hızır'ı bu kadar domine etti? Suruş, Zerdüştliliğin en kilit kutsiyetlerinden biridir. O CEO ve genel müdür analojisine dönelim istersen. Ahura Mazda'yı ofisinde oturan büyük mimar olarak düşün. Spiritüel dünyanın o fizik ötesi alemin efendisi yani. Ama o mimarın çizdiği planı sahada uygulayan maddi dünyanın yani bu getik denilen fiziksel alemin koruyucusu bizzat Suruş'tur. Tıpkı o pasif hak ve aktif Hızır ayrımında olduğu gibi o zaman. Kesinlikle. Suruş, Tanrı ile insan arasındaki boşluğu dolduran köprüdür. Duaları yukarı taşır, buyrukları aşağı getirir. Maddi ve manevi alemi birleştirir. Aksoy'un tespitindeki deha da burada parlıyor. Hızır'ın Dersim'de günlük hayatı mutlak hakim olmasının sebebi aslında eski İran'daki Suruş'un yetkilerini devralması. Çok doğru. Hızır, İslami bir isim altında yaşamaya devam eden bir Suruş'tur diyebiliriz. Ve anladığım kadarıyla sadece Suruş'un yetkileriyle kalmamış. Başka inanışlarda bir mıknatıs gibi toplanmış. Mesela yağmur ve rızık yazatası Tiştriya. Evet, Tiştirya'nın o cömert rızık dağıtan özellikleri de Hızır'a ekleniyor zamanla. Alevi inancında Hızır için Kerim yani cömert denmesi ondan, rahmet. Hatta yöresel dilde Ram yani doğrudan yağmur beklenmesi bu yüzden o zaman. Antik Zerdüş'te yağmur meleklerinin Hızır kimliğinde dirilmesi gibi bir durum bu.
Üstelik bölgenin yerel Ermeni motifleri de bu yapıya harmanlanmış. Göç eden o insanlar coğrafyada yürürken resmen toprağın hafızasını sünger gibi emmişler ya. İzolasyon, yani o dağların arasında kopuk yaşamak, inançların bozulmadan sadece isim değiştirerek korunmasını sağlayan bir fırın işlevi görmüş. Ermeni dağlarının ruhu, İran'ın eski tanrıları, Kürt aşiret yapısı hepsi Hızır potasında erimiş. Ve bu sadece dualarda kalmıyor, ritüellere de yansıyor. Fiziksel ritüellere, dokundukları nesnelere, hatta ceza sistemlerine bile yansıyor, evet. İnancın o pratiklerine odaklandığımızda olay bambaşka. Biraz da ürkütücü bir boyuta geçiyor bence. Makalede beni en çok çarpan yer, Cemler'de kullanılan Tarık adlı kutsal asaydı. O asa gerçekten çok çarpıcı bir detay. Halk arasında Hızır'ın değneği veya Hakk'ın kılıcı olarak biliniyor bu. Eğer bir kişi cem sırasında yalan söylerse o ahşap asanın ahirette boynunu keseceğine inanılıyor. Ve ritüel bittiğinde de özenle kılıfına konup duvara asılıyor, öylece kenara atılmıyor. Adaletin ve ilahi cezanın bekçisi olarak duruyor orada. Peki bu kılıçın kökeni de mi o eski topraklara, o inançlara dayanıyor? Hem de nasıl? Zerdüştlükteki ritüellerle karşılaştırdığımızda o büyüleyici bağı anında görüyoruz. Orada insanlara hatalarını itiraf ettiren Srayoşavreza adında bir rahip sınıfı vardır. O rahip de elinde bir şey tutuyordu galiba. Evet, ritüeller sırasında elinde yalanla, yani duruk dedikleri mutlak kötülükle savaşmak için sembolik tahta bir kılıç tutar o rahip. Düşünebiliyor musun, Dersim'de Anadolu'nun dağlarında duvara asılan o ahşap tarik, eski İran'daki o tahta kılıcın birebir yaşayan bir devamı. Ateşi ve doğruluğu koruyan kılıcın ta kendisi. Yüzlerce binlerce yıl geçmiş, imparatorluklar yıkılmış ama o tahta kılıç yalanı kesmek için hala duvarda asılı. Yalan demişken sadece iyilikleri, doğruluğu konuşmak eksik bırakır hikayeyi. O kötülüğün nasıl vücut bulduğunu anlatan bölüm gerçekten tüyler ürperticiydi. Alevi inancındaki Zurvani veya Zurrek adlı o şeytani cinden bahsediyorsun. Evet, at üzerinde dolaşan, yalanı temsil eden karanlık bir güç. Peki bu Zurvani kelimesi nasıl bir etimolojik yolculuk geçirmiş de Dersim dağlarında at binen bir kabusa dönüşmüş? Zurvanizmle bir bağ var mı? Tam anlamıyla dilbilimsel bir zaman yolculuğu bu. Yazar ismin Zurvanizm'den ziyade Zerdüştülükte yalan ve kötülüğün peşinden gidenleri tanımlayan Dragvant kelimesinden türediğini açıklıyor. Az önce o tahta kılıcın savaştığı Drug, yani yalan kavramı. Drugvant da yalancı, şeytani demek oluyor o zaman. Aynen öyle. Zamanla o kelime dönüşe dönüşe dağdan dağa geçerken aşınmış ve Zurvani adını almış. Soyut bir günah tanımından at üzerinde gezen korkunç bir cine dönüşmüş. Soba başında çocukları korkutmak için anlatılan o masallardaki cin, aslında binlerce yıl öncesinin baş kötülük sembolünün dilimizde yaşayan fosili yani. Gerçekten öyle. Çok ilginç bir evrim. Bu cin etrafta yalan ekerken Hızır'ın görsel tasviri bunun tam zıddı olarak çıkıyor karşımıza. Anlatılarda Hızır hep beyaz donlu, kalosupi yani beyaz giysili yaşlı adam ve nur yüzlü tasvir ediliyor. Etrafında hep bir ışık halesi, parlaklık var. Neden başka bir renk değil de özellikle bu kör edici beyazlık, ışık vurgulanıyor? Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bizi tekrar o eski şantiye şefimize Suruş'a götürüyor bu detay. Hani şu Sraosha figürü. Evet, Suruş, antik metinlerde karanlığın zıddı olarak hep ışıkla, güneşle ve Zerdüşti rahiplerinin giydiği o beyaz kıyafetlerle sembolize edilirdi. Işık, gerçeğin, doğruluğun rengidir çünkü. Hatta Zerdüştilerin bellerine bağladıkları bir kuşak vardı. Kusti evet, 72 iplikten oluşan saf beyaz bir kuşak. Kötülükten korunmayı ve aydınlık yolu temsil eder. Makale burada çok dramatik bir zıtlığa dikkat çekiyor. Dersim'de büyük bir hata yapan veya günah işleyen biri affedilmek için boynuna siyah kalın bir urgan bağlıyordu değil mi? Aynen öyle, kapıya siyah urganla gidiyorlar. İnanılmaz. O bembeyaz Kusti'nin tam zıttı resmen bu siyah urgan. Tam olarak görsel ve teolojik zıddı. Kapıya siyah urganla gitmek, ben aydınlık yoldan saptım, Hızır'ın bembeyaz bahtından çıktım, beni affet demenin sembolik yoludur. Renkler üzerinden binlerce yıllık sessiz bir iletişim.
Peki tüm bunları toparlarsak o asalar, tahta kılıçlar, beyaz giysiler, yalan cinleri ve darda kalanların hiperaktif, o merhametli Hızır'ı tüm bunlar ne anlama geliyor? Dersim Alevilerinin kendi inançlarına verdikleri isme bakarsak yapbozun en büyük parçası yerine oturuyor aslında. Ra, hak-i diyorlar inançlarına. Yani hakkın yolu, adaletin ve doğruluğun yolu demek bu. Kesinlikle. Ve o antik yankıyı tekrar duyuyoruz burada. Binlerce yıl önce Zerdüşt kendi takipçilerini tanımlamak için aşavan kelimesini kullanıyordu. Yani doğruluğun takipçileri. Aşa yalanın yani o Drug'un en büyük düşmanıydı değil mi? Evet, Rava Haki inancında da Hızır sadece bir kurtarıcı değil, dürüstlüğün o aşanın ta kendisidir. O musahiplik ritüellerinde anılan sıradan bir evliya değildir, inancın omurgasıdır. Makalede İslamlaşma sürecinde bu kavramların nasıl korunduğuna dair İsmaili etkisi de var gerçi. İsmaililerdeki tevil yani o gizli anlamı açıklama sanatıyla İslami imam ve pir makamlarının bile bu antik dürüstlük konsepti etrafında yeniden şekillendiğini gösteriyor. Eski kapların içine yeni şaraplar dökülmüş ama şarabın tadı o eski toprağın aromasını korumuş desene. Çok güzel bir benzetme. Tam olarak böyle işliyor inançların evrimi. Şöyle bir geriye çekilip özetlersek, Gürdal Aksuy'un bu çalışması bize şunu net gösteriyor. Bizim bildiğimiz Hızır sadece Kur'an'daki o gizemli figürden ibaret değil. Dağların o sert coğrafyasının, Kürt aşiretlerinin sosyal yapısının, Zurvanizmin, Sıraoşa'nın yoğurduğu devasa bir karakter. O günlük hayatın merhametin adeta tanrısal bir efendisi olmuş. Dinleyicimize şunu hatırlatıyor bu dosya. İnançlar asla yalıtılmış kutularda doğup ölmezler. Gürül gürül bir nehir gibi geçtikleri toprağın rengini, mineralini alarak yollarına devam ederler. Saf sandığımız inancın içinde binlerce yıl önceki bir ateş tapınağının güneşi parlıyor aslında. Ve bunun üzerine benim aklıma kışkırtıcı bir soru geliyor doğal olarak. Dinleyicimize bırakmak istediğim bir soru bu. Nedir o soru? Bugün hayatında mutlak ve değişmez sandığın, köklerinin tek bir yere ait olduğuna inandığın o sembolleri bir düşün. Eğer Hızır gibi evrensel bir figür bile Dersim coğrafyasının ve Zerdüştü binlerin fırınında böylesine bambaşka tanrısal bir yapıya bürünebildiyse, bundan 1000 yıl, 2000 yıl sonra bugünün modern dünyasında asla değişmez dediğimiz o mutlak semboller, geleceğin insanların acılarına göre hangi yeni kimliklere bürünecek? Çok çarpıcı bir soru gerçekten. Bugün belki de unutulmak üzere olan hangi eski değer, geleceğin en yeni inancının tam kalbinde yaşamaya devam edecek? Vay canına. Gerçekten tüyleri ürpertici ama bir o kadar da muazzam bir düşünce. Tarih boyunca hiçbir fikrin buharlaşmadığını, sadece şekil değiştirip o an ihtiyacımız olan şeye dönüştüğünü bilmek garip bir şekilde güvende hissettiriyor insanı. Bence de öyle. Kültürün ve inancın bu bitmeyen döngüsü çok büyüleyici. Bu derinlikli yolculuğumuzda o Sarp dağların zirvesine çıktığın binlerce yıllık sırlara, tahta kılıçlara bizimle birlikte kulak verdiğin için sana çok teşekkür ederiz. Zihninde açılan o yeni kapılarla, o yankılanan sorularla baş başa bırakıyoruz seni. Bir sonraki dosyamızda yeni bir kaynağın o heyecan verici derinliklerinde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.